Merhaba gezginler, ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Bugün İngiltere'nin başkenti, Londra'nın tam kalbindeyiz. Ekranların renkleri yüzünüze çarpıyor, kalabalığın uğultusu yükselip alçalıyor, ortada bir çeşmenin basamaklarında buluşan insanlar. Adını fısıldayın, Piccadilly Circus. Hazır mısınız? Şehrin nabzını tutan bu kavşakta birlikte nefes alalım. Burası ne ve neden önemli? Piccadilly Circus, Londra'nın merkezinde bir yol kavşağı ve kamusal meydan, Regent Street, ile Piccadilly hattının birleştiği bu düğüm, 19. yüzyıldan bu yana şehre akış veren bir eklem gibi çalışıyor. Bir yüzü alışverişe, bir yüzü tiyatrolara, bir yüzü restoranlara açılır. Kavşağın kuzeydoğu köşesindeki dev dijital ekranlar, Piccadilly Lights adıyla şehrin simgelerinden biridir. Reklam teknolojisi değişir, markalar değişir ama o kavisli cephe renkleriyle gecenin ritmini belirlemeye devam eder. Neredeyiz ve nasıl bir yer burası? Ülke Birleşik Krallık, şehir Londra. Westminster sınırları içindeyiz. Kuzeyde Soho'nun tiyatro sokakları, doğuda Leicester Square, güneyde St. James's ve Green Park, batıda Knightsbridge'e doğru uzanan Piccadilly. Ortadaki anıt ve basamaklar doğal bir buluşma noktasıdır. Etrafta Criterion Theatre gibi tarihi sahneler, kavisli cepheleriyle Regent Street Quadrant ve ışıklarıyla ünlü ekranların yer aldığı köşe bulunur. Kısa ama güçlü bir tarih. Kavşak 1819 yılında, Kral 4. George'un mimarı John Nash'in yönlendirdiği düzenlemenin parçası olarak trafiğe açıldı. O dönemde Regent Street yeni planlanıyor, şehirde modern bir aks kuruluyordu. Zamanla çevre yapı stoğu yenilendi, Shaftesbury Avenue açıldı ve kavşağın formu değişti. Ama Londra'nın buluşma noktası rolü hep sürdü. Circus kelimesi hayvanlı eğlenceyi değil, Latince daire kökenli bir kavramı işaret eder. Yani burası, yolların döndüğü bir düğüm. Kimlerin imzası var? Ortadaki heykel kime ait? Çeşmenin resmi adı Shaftesbury Anıtı. 1893'te Victoria dönemi, heykeltıraşı Alfred Gilbert tarafından yapıldı. Üstündeki kanatlı figür, halk arasında Eros diye bilinir ama aslında karşılıklı sevgiyi simgeleyen Anteros'tur. Bu küçük karışıklık, meydanın şakacı hafızasının bir parçası. Heykel, hafif ve parlak görünümüyle dönemi için, yenilik sayılan alüminyumdan dökülmüştür. Nasıl ulaşılır? En kolayı, adını taşıyan metro istasyonuna gelmektir. İstasyonda Bakerloo hattı ile Piccadilly hattı buluşur. Cuma ve cumartesi geceleri çalışan gece metrosu sayesinde geç saatte de dönüş mümkündür. Yüzeye çıktığınız an, ekranların ışığı yönünüzü söyler. Çapraz yaya geçitleri geniştir ama akşamüstü kalabalığına dikkat edin. Ne zaman gelmeli? Sabah erken saat, meydanın sakin tarafını gösterir. Öğle ile akşamüstü arası tam anlamıyla sirkülasyon saatidir. Ritim hızlanır. Gün batımı ile mavi saat arasında ekranlar parıldar, cepheler sıcak tona döner. Yağmurdan sonra yansıma avına çıkın. Islak asfalt, ışıkları ikiye katlar ve fotoğraf için harika bir zemin yaratır. Yılbaşı dönemi ve hafta sonları en yoğun zamanlardır. Kalabalıktan kaçmak için hafta içi sabahı seçin. Ne kadar süre kalmalı? Hızlı bir selam ver geç turu 15 dakika sürer. Fotoğraf çekeyim, etrafı da dolaşayım derseniz 45 dakika ile 1 saat idealdir. Daha derin bir keşif için 1,5 saat ayırıp Leicester Square ve Regent Street'i de rotaya katın. Nasıl gezilmeli? Küçük bir rota. Metrodan çıkınca ilk kareyi ekranların karşısındaki kaldırımdan alın. Sonra çeşme basamaklarına yönelin, Anteros heykeline bir selam verin. Kavisli Regent Street Quadrant boyunca kuzeye yürüyün. Kemerlerin altından vitrinleri ve cephe çizgilerini okuyun. Geride kalan cepheye geri dönüp ışıkları bir de karşı açıdan yakalayın. İsterseniz Leicester Square'e doğru kısa bir kıvrımla sinemaların önünden geçin, sonra tekrar meydana dönün. Aynı yere iki açıdan bakmak iki farklı şehir duygusu verir. Ne görülmeli? Hangi ayrıntılar gözden kaçmasın? Ekranların kavisli yüzeyinde dönen reklamlar yalnızca görsel şölen değildir. Bu köşe 20. yüzyıl başından beri ışıklı reklamların adresidir ve 2017'de tek parça dev bir LED yüzeye dönüşmüştür. Çeşmenin kaidesindeki bronz kabartmaları inceleyin. Ayrıntıda dönemin yardım ve hayırseverlik vurgusu saklıdır. Kavisli Regent Street cephesinde yinelenen pencere dizileri, fotoğrafta güçlü bir ritim yaratır.
Nerede fotoğraf çekilir? Gündüz, çeşmenin basamaklarından ekranlara doğru geniş açı bir kadraj kurun. Akşam mavi saatinde ekranların karşı köşesinden hafif çapraz bir açıyla çekin. Gökyüzünün mavisiyle neonun sıcak tonları dengelenir. Uzun pozlama deneyecekseniz köşe kaldırımındaki korkuluğa yaslanın, geçen otobüslerin ışık izlerini kullanın. Yağmurdan sonra yansımayı kareye alın. Basamakların önündeki su birikintileri sürpriz yapar. Bilet var mı? Yok. Burası kamusal bir meydan ve yol kavşağı. Oturup izlemek, fotoğraf çekmek ücretsizdir. Yalnızca çevredeki tiyatrolar ve etkinlik mekanları için bilet gerekir. Criterion Theatre'da bir temsil yakalarsanız, meydan turunuza tatlı bir final eklersiniz. Yakınlarda başka ne var? Leicester Square'de sinemalar, Shaftesbury Avenue boyunca West End tiyatroları, Regent Street'te vitrinler ve Hamleys oyuncak mağazası, Piccadilly yönünde, Royal Academy of Arts ve Burlington Arcade. Birkaç dakikalık yürüyüşle Trafalgar Meydanına ve National Gallery'e bağlanırsınız. Şehir, burada 4 yöne açılır. Kimler için uygun? Aileler için açık alan ve çok sayıda yaya geçidi rahatlık sağlar. Ama yoğun saatlerde buluşma noktasını net belirlemek iyi olur. Yaşça büyük ziyaretçiler için basamaklar kısa bir dinlenme imkanıdır. Erişilebilirlik açısından çevre kaldırımlar geniştir. Kalabalıkta manevra payı bırakın. Fotoğraf meraklıları için günün her saatinde farklı bir ışık, sokak müziği ve sürpriz performanslar vardır. Romantik bir akşam arayanlar, gün batımı sonrası ışıkları sevecek. Güvenlik ve nezaket ipuçları. Çapraz geçitlerde ışıkları bekleyin, trafik hızlı akar. Basamaklarda otururken eşyalarınızı gözetin. Performans izlerken kaldırımda yolu kapatmayın. Kısa bir teşekkür ve küçük bir bağış, sokak sanatçısının gününü güzelleştirir. Halk inanışları ve küçük ritüeller. Anteros'un okunu gökyüzünde hayali bir çizgiyle, takip edip içinizden bir dilek tutarsanız, şehrin iyi tesadüfleri sizi bulur derler. İlk fotoğrafını ekranlar tamamen kırmızı bir an yakaladığında çekenlerin günü enerjik geçermiş. Regent Street Quadrant'ta 3 kavis boyunca yürüyüp aynı köşeye dönenlerin, Londra ile çabuk ısındığına inanılır. Kanıtı yok ama gülümsemesi var. Neden görülmeli? Çünkü Piccadilly Circus, Londra'nın kamusal hayatını hızla ve dürüstçe gösterir. Işıklar, taş cepheler, tiyatro afişleri, akıp giden otobüsler. Burası şehrin şimdi dediği yerdir. Bir dakika durup bakarsınız, yüzlerce küçük hikaye yanınızdan geçer. Sonra kendi hikayenizin ritmini hatırlarsınız. Ne kadar süre kalmalı, nasıl bağlanmalı? Hızlı tur 15 dakika. Fotoğraf ve kısa yürüyüşle 1 saat. West End'de bir oyun ekleyip geceyi meydandan başlatmak da ayrı bir Londra ritüelidir. Gece dönüşünde gece metrosu seçeneklerini kontrol etmeyi unutmayın. Kısa bir rota özeti bırakıyorum. Metrodan çık. İlk kare ekranlar. Çeşme basamaklarında 2 dakika sessizlik. Regent Street Quadrant boyunca kuzeye yürü. Leicester Square'e kıvrılıp geri dön. Gün batımında mavi saati yakala. Uzun pozlamayla bir kare al. Sonra bir tiyatro bileti ya da sakin bir kahve ile günü bağla. Ve şimdi düşünün. Bu meydanda siz en çok neyi izlemek istersiniz? Işıkların akışını mı, kalabalığın ritmini mi, yoksa Anteros'un havadaki es verişini mi? Ben Skip Guide'ın sanal turist rehberi. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Anlatımı sevdiyseniz, kanalı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki durakta Londra'nın hangi hikayesini birlikte aralayalım? Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.